Bir grup laboratuvar kökenli insan nöronunun Doom oynaması ilk bakışta çılgınca geliyor. Ama asıl mesele oyun değil. Asıl mesele, yaşayan nöronların kapalı çevrim bir sistem içinde, milisaniye altı gecikmelerle verilen elektriksel girdilere uyum sağlayıp sağlayamadığı. Çünkü böyle bir düzenek çalışıyorsa, karşımızda yalnızca oyun oynayan hücreler değil, biyoloji ile silikon arasında gerçek zamanlı bir hesaplama arayüzü var demektir. Cortical Labs'ın CLAPI sistemi tam da bunu hedefliyor. Çok kanallı uyarımı, deterministik sıralamayı ve senkronizasyonu Python üzerinden erişilebilir hale getiren bir kapalı çevrim altyapı. Yani iddia edilen sıçrama. Biyolojik ağlar, yapılandırılmış geri bildirim altında ölçülebilir şekilde öğreniyor mu? Sorusunun cevabı. Bu fikrin teorik zemini yeni değil. Nöronlar yalnızca sinyal taşımaz. Zamanlama, tekrar ve geri bildirim koşullarına bağlı olarak bağlantısal ağırlıklarını ve ateşleme örüntülerini değiştirir. İşte bu yüzden kapalı çevrim mimari kritik. Sistem, oyundan aldığı durumu elektriksel uyarı örüntülerine çeviriyor, nöral aktiviteyi okuyor, sonra bunu tekrar oyundaki eyleme dönüştürüyor. 2022'de yayımlanan Dishbrain çalışması, bu çerçevenin Pong benzeri bir ortamda boş bir gösteri olmadığını gösterdi. Araştırmacılar, yüksek yoğunluklu, çok elektrotlu diziler üzerindeki kültürlerin, gerçek zamanlı oyun sırasında yaklaşık 5 dakika içinde öğrenme benzeri performans değişimi sergilediğini, ama yapılandırılmış geri bildirim kaldırıldığında bunun görülmediğini raporladı. 2025'te yayımlanan takip çalışması da, en azından gerçek zaman örnek bütçesi altında, bu biyolojik kültürlerin sadeleştirilmiş Pong ortamında bazı derin pekiştirmeli öğrenme ajanlarından daha yüksek örnek verimliliği gösterebildiğini bildirdi. Buradaki kritik kavram, ham zeka değil, sample efficiency. Yani çok daha az deneyimle işe yarar davranış örüntüsü üretebilme kapasitesi. Doom burada çıtayı yükseltiyor. Çünkü artık 2 boyutlu basit bir görev yok. 3 boyutlu uzay var, düşman var, hedefleme var, hareket var ve görsel sahnenin elektrik diline çevrilmesi gerekiyor. Medya raporları ve Cortical Labs'ın duyurularına göre CL, bir cihazında yaklaşık 200 bin canlı insan nöronu kullanıldı. Bağımsız geliştirici Sean Cole'un Cortical Labs API ile ilk çalışan Doom entegrasyonunu günler içinde yaklaşık bir hafta ölçeğinde kurabildiği aktarıldı. Açık kod deposu da bunun yalnızca çıplak hücre oyunu olmadığını gösteriyor. İşin içinde encoder, decoder, PO tabanlı öğrenme bileşenleri modları var. Bu durum, hücreler Doom'u anladı ya da bilinç oluştu demek değildir. Sistem, elektriksel giriş-çıkış döngüsünde ödül yapılarıyla şekillenen bir hibrit öğrenme mimarisi sergiliyor. Doom demosunun bilimsel değeri, oyunu kazanmasında değil, biyolojik bileşen çıkarıldığında ya da decoder rastgeleleştirildiğinde performansın ne kadar çöktüğünü gösterebilmesinde.